Sahnede tavuk gibi gıdaklayan davranışlar sergileyen, tüm bedeninin kontrolü kaybolmuş gibi yığılan, sandalyeyle cinsel ilişkiye giriyor gibi davranan bu insanlara ne oluyor da böyle davranabiliyor? Bu davranışlar için görünürde olağan dışı bir şey yok. Ama neden? Bu davranışlara ne sebep olur? Sahne hipnozu nasıl yapılır? İnsan zihni kontrol edilebilir mi? Sahne hipnozu için olmazsa olmaz koşullar nelerdir? Sahne hipnozunun geçmişinden bugüne, gelişimine. Hadi gelin baştan başlayalım. Sahne hipnozu ya da şov hipnozu olarak bilinen gösteri amaçlı hipnoz uygulamasını izlemiş olabilirsin. Çoğu insanın merakla izlediği, güldüğü, hatta hipnozun tam olarak böyle bir şey olduğunu düşündüğünü biliyorum. Her ne kadar psikoterapide kullanılan hipnoz yani hipnoterapi böyle bir şey olmasa da şov hipnozu hipnozun mitsel yanlış inanışlarını güçlendiriyor. Doğru olan sahnede izledikleriniz değildir. Sahnede izlediklerin hipnozun manipülasyonudur. Sahne hipnozu, hipnozun illüzyon olarak kullanılmasıdır. Sahne hipnozu şov amaçlı yapılan hipnozdur. İzleyiciyi eğlendirmek amacıyla yapılan komedi uygulamalarıdır. Bir ya da daha fazla kişiyi saçmalıklarla dolu hareketler yapmasını telkin eden hipnoz illüzyonudur. Tabii ki terapötik amaçlı yapılan hipnoz yani hipnoterapiden tamamen farklıdır. Evet, sahnede olup bitenler sahte değildir. Bir illüzyonisti izlediğinde ne kadar gerçekse sahne hipnozu da o kadar gerçektir. Sahnede yaşananlar tamamen hipnotiktir. Ancak hipnozun manipüle edilmesidir. Ayrıca bu da bir çeşit hipnozdur. Hipnoz hakkında gerçek bilgilere sahip olmayan, hatta hipnozu sihirli bir uygulama olarak gören insanlar topluluk içinden seçilir. Sahneye çıkmadan önce zaten olağanüstü şeyler yaşamaya hazırlanan kişiler ustalıkla belirlenir. Hızlı indüksiyon ve büyüleyici ritüeller kullanan şovmen sadece kişi ya da kişileri sahnede ışıkların altında özel ve istenen şekilde davranmaya zorlar. Seçilen kişi ya da kişiler ortama uygun davranmaya başlar. Burada olup biten şey izleyenleri eğlenceye davettir. Sahneye çıkan, sahneye çağrılan kişi ya da kişiler direnç göstermeyen, hipnoza çok yatkın ve sahnede yaşanacaklara hazır olan kişilerdir. Sahnede farklı bir deneyim yaşayacaklarına inananlardır. Önceden bu kişiler şovmen tarafından seçilir. Bu seçim sürecini profesyonelce yapar. Şovmen, hipnoza yatkın olan kişilerin kimler olduğunu, aynı zamanda dirençli olanların kimler olduğunu önceden belirler. Sanki tesadüfi şekilde seçim yapıyor gibi davranır. Ancak bunu izleyenler anlayamazlar. Şovmen sahneye çıkarmak istediği kişileri henüz yerlerinde oturuyorken bir dizi teste tabi tutar. Kişilerin hipnoza yatkınlığını anlamaya dönük hipnotik yatkınlık testleri ile aşırı yatkınlık gösteren kişileri seçmek niyetindedir. Şovmenin niyetlerine uyum sağlayacak, direnç göstermeyecek kişileri seçmek ister. Sahne hipnozu uygulayan şovmen bazen de tek tek sahneye çağırdığı kişiler üzerinde bazı ilave hipnotik yatkınlık testleri uygular. Telkinlerine yeterli cevap vermeyeceğine inandığı kişileri yerine oturtmak ister. Sahneye almak istediği kişileri seçerken sürekli konuşur. Aslında son derece eğlenceli gibi görünür. Ancak gerçekte sürekli olarak telkinlerde bulunur. Böylelikle sahneye aldığı kişileri ne kadar uyumlu olduğunu anlamaya çalışırken diğer taraftan da indirekt telkinlerle ön hazırlık yapmaya, grubu hazırlamaya çalışır. Şovmen seçtiği kişileri bazen sahnedeki perdenin arkasında, bazen de kapalı kapılar ardında önceden hipnoza alır ve tetikleyici post hipnotik telkinlerde bulunur. Ya da seçilen kişiler perdenin ardında değil, herkesin önünde şovmen tarafından hazırlanır. Önceden hipnozu yapar ve gerekli ön çalışmaları planlar. Bu durumda hipnoz çoktan başlamıştır bile.
Şov amaçlı yapılan sahne hipnozu sırasında seçilen kişiler ya da gönüllü kişiler yeni deneyimlere açık ve dışa dönük insanlardır. Şov hipnozu sırasında eğlenmek, eğlendirmek konusunda diğer insanların biraz alaycı, biraz meraklı bakışlarından olumsuz etkilenmeyecek kişilerdir. Ama izleyenlerin karşısında rezil olmak yerine kurallara ve telkinlere uyarak bu işi başarılı şekilde geçirmeyi içten içe isteyen ve uyum sağlayan kişilerdir. Yani zaten hipnoz olmaya hazır kişilerdir. Hatta yerlerinden daha kalkmadan hipnoza girmeye başlarlar. Seçilenler ya da gönüllü olanlar daha çok yeni bir deneyim ve bu şovun nasıl olduğunu anlamaya çalışan merak içindedirler. Dışa dönük ve meraklı olan bu insanlar başarısız bir deneyim yaşamayı ve bu yönüyle rezil olmayı ise istemezler. Dolayısıyla sahne hipnozu uygulayan şovmen belirgin bir hata yapmazsa istediği sonuçları elde etmesi çok daha kolaydır. Hipnoz hali sahne hipnozu gibi bir durumda olumsuz amaçla kullanılır. Hipnoz durumunu bilmeyen insanlar için bu olumsuz bir algı yaratır. Hipnozun kötüye kullanımı için sahne hipnozu çok iyi bir örnektir. Oysa hipnoz ve hipnoterapi ile birçok psikolojik ve tıbbi sorun konusunda son derece yararlı ve olumlu sonuçlar yaratılabilir. Sahne hipnozu izleyen birisinin hipnoz konusundaki olumsuz algısını tahmin edebilirsin. Sahne hipnotistlerinin şovmenliği nedeniyle birçok insan hipnozun bir tür zihin kontrolü olduğuna inanır. Bununla birlikte sahne hipnozunun etkileri muhtemelen birincisi akran baskısı, ikincisi sosyal uyumluluğu, üçüncüsü katılımcının seçimi, dördüncüsü telkin edilebilirlik ve beşincisi bir miktar fiziksel manipülasyon ile altıncısı sahne araçları ve bu sıradaki sosyal psikolojik faktörlerin kombinasyonundan kaynaklanır. Yapko'nun belirlediği kriterlere ek olarak Graham da eklemede bulunmuştur. Graham'a göre ilgi odağı olma arzusu kendi içsel korkularını baskılamak amaçlı ve başkalarını memnun etme arzusu olarak değerlendirilmiştir. Sahnede hipnoz yaparak izleyicileri güldürmek, eğlendirmek amacında olan şovmenin kullandığı çevresel şartları inceleyelim. Bunlardan birisi istek. Şovmen tüm grubu eğlenmeye davet ederken onlarda istek oluşturur. İzleyen kişiler garip deneyimleri yaşamak için motive olur. Olumlu bir heyecan seviyesi oluşur. Gruptaki kimileri ise bunları izlemek için heyecanla bekler. İstemeyen, inanmayan, güvenmeyen grup üyelerinin şov için uygun atmosferi oluşturmadığını şovmen çok iyi bilir. Bu nedenle grupta beklenti yaratır. Grubu istekli hale getirir. İnançlı olmalarını sağlar ve tüm bu yaşananların güven atmosferi içinde yaşanacağını hissettirmek ister. İkincisi, grup üyelerinin pozitif yönde inançlarını pekiştirmek için ilginç deneyimler ortaya koyar. Bunu hipnotizable olan bir grup üyesi üzerinde bazı denemeler yoluyla tüm gruba izletir, gösterir ve bu deneyim üzerinden tüm gruba dolaylı olarak telkin vermeye devam eder. Üçüncü çevresel şart güven. Grubu oluşturan tüm üyeleri ve salonu tehlikeli olmayan ilginç bir deneyim yaşayacağına dair güven telkin eder. Bu telkinler dolaylı olarak verilir. İzleyenler doğal olarak kendilerini güvende hissederler. Herkes orada eğlenmek için bulunuyor. Doğal bir beklenti olarak buna hazır ve eğlenceyi yaşamayı bekliyor. Beklenti bir başka unsur. Şovmen izleyicileri belirli beklentilere hazırlar. Önceden topluluk önünde konuşmalarıyla şovmenin sahnede neler yaptığını önceden duyanlar, onu daha önce izleyenler doğal olarak neler yaşayabileceğine dair genel bir fikirleri olur. Bu fikirleri konuşurken tüm gruba anlatır ve grubu hazırlar. Bu sürece grubun mayalanması diyebiliriz. İzleyicileri istek, inanç ve güven duygularıyla besleyen şovmen, izleyicileri hoş deneyimler yaşayacağına dair beklenti de yaratmış olur.
Böylelikle gösteriye başlamak için sadece doğru kişileri seçmek kalır. Sahne hipnozu yapan şovmen bunu öncelikle eğlendirmek amacıyla yapıyor. Ülkemizde pek rastlanmayan ama bazı Batı ülkelerinde gece kulüplerinde gösteri amaçlı olarak uygulandığını biliyoruz. Bu durum ülkemizin aksine bazı ülkelerde ve eyaletlerde yasaldır. Şimdiye kadar bir sahne hipnozu şovu televizyonda veya internette izlemiş olabilirsin. Ve muhtemelen insanların neden böyle tuhaf davranışlarda bulunduğunu anlayamayabilirsin. Elma yediğini söyleyen kişinin aslında soğan yediğini hayretle izleyebilirsin. Üstelik sorulduğunda da lezzetli bir elma olduğunu söyleyebilir. Hipnoz, insanların inancıyla, isteğiyle ve güven duymasıyla uygulanabilecek bir yöntemdir. Hipnoz, insanların inanç sistemlerine, kültürel değerlerine ve kişiliğine uygun olmayan telkinleri işlevsiz kılar. Ancak sahnedeki hipnoz uygulaması sırasında bir takım hileler, illüzyonlar kullanılır ve bu süreç bypass edilmiş olur. Sahne hipnozu sırasında kullanılan her cümle, bakış, ses tonu bir telkin işlevi görür. Kimisi negatif telkin, kimisi pozitif yönde motive edilmiş bir telkindir. Aslında sahnede olup bitenler alkol almış, kendini eğlenceli halde hisseden birinden farklı değildir. Theodor Barber ve Andrei Müller-Wetzenhofer gibi uzmanlara göre sahne hipnozunda geleneksel olarak 3 temel strateji kullanılmaktadır. Birincisi katılımcının uyumu. İzleyici kitlesinin önünde hissedilen bir sosyal baskı nedeniyle uyumlu olma eğilimindedir denek. İkincisi katılımcının seçimi. İzleyicilerden ellerini sıkmalarını istemek ve ellerin birbirinden ayrılmamalarını telkin etmek gibi yatkınlık testleri uygulanır. Sosyal olarak uyumlu olanları sahneye davet etmek için bu yatkınlık testi kullanılır. Ve üçüncüsü seyircilerin manipülasyonu ya da aldatmacası. Sahne şovmenleri kitleyi dramatik etki altına almak için geleneksel olarak bazen el çabukluğu stratejileri uygularlar. Birincisi mikrofon dışı fısıldamalar. Şovmen mikrofonu indirip izleyicinin duymayacağı şekilde katılımcıya gizli gizli telkinler, talimatlar fısıldar. İkincisi meydan okuma. Şovmen izleyicilere meydan okuyor gibi davranır. Koltuğunuzdan ayağa kalkamazsınız çünkü arka tarafınız tutkalla yapıştı. Ancak katılımcıya çaba göstermesi için özel bir ipucu verilmemiştir. Bu belirgin bir zorluğun verildiği yanılsamasını, illüzyonunu ve buna bağlı meydan okuma çabalarını yaratır. Üçüncüsü sahne hipnozu hileleri. Sahne hipnozu profesyonel illüzyonistler tarafından kullanılan türden el hilelerinin büyük bir repertuarını içerir. Bu hilelerin hiçbiri herhangi bir hipnoz veya telkin içermez. Ancak tamamen fiziksel manipülasyona ve kitle aldatmacasına bağlıdır. Hipnoz tekniğinin ne olduğunu öğrenmek için bir hekim veya klinik psikolog ile görüşmeni ya da bu uzmanlık alanlarının web sayfalarından okumanı öneriyorum. Doğru olan sahnede izlediklerin değildir. Sahnede izlediklerin hipnozun manipülasyonudur. Sahne hipnozu illüzyonun ta kendisidir. Unutma, sen değişirsen dünya değişir. Bugün bundan sonraki yaşamının ilk günü.